Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika, çok tatlı, çok şirin bir bebek patik modeli anlatacağım. Yeni doğan bebekler için yapacağım. Sadece haroşa biliyorsanız arkadaşlar benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Hatta 9-10 yaş kız çocuklarına verebilirsiniz. Eminim çok güzel yaparlar diye düşünüyorum. Yeni anneler bebeklerine ilk patikleri olarak bu patiği örebilir. Dediğim gibi çok kolay. 15 dakikada örebileceğiniz bir patik. İp olarak şöyle orta kalınlıkta bebe yünü kullanacağım. Hem kız hem erkek bebeklere uyar. Ben fiyonklu yapacağım. O yüzden erkek bebekler için olacak ama kız bebekler için örmek istiyorsanız da kanalımda çiçek ya da farklı şekilde süslemeler var. Dilerseniz yorum kısmına yazın. Size linkini atabilirim. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Hazırsanız şöyle ipimi kenara alayım. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şişime 36 tane tek sayı 36 tane ilmek atıyorum arkadaşlar. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, şişime 36 tane ilmeğimi attım. Şöyle çeviriyorum. Dediğim gibi haroşa öreceğim. Haroşayı ben ön yüzden de düz, arka yüzden de düz olarak örüyorum. Eğer ki siz ters olarak oluşturuyorsanız haroşalarınızı ters örebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz benimle. Aynı şekilde devam edersiniz. Ters örerek sayıları söyleyeceğim zaten. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelelim. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Onları da örüp sırayı tamamlıyorum. Çevirdim. Bakın ön yüzde bir sıra haroşam oluştu bile. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği bu şekilde örmeden sağ şişimi alıyorum ki kenarı düzgün olsun. Ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Evet, haroşa örerek sıranın sonuna kadar gelin. Evet, sıranın sonuna yaklaştım. Son 2 ilmeğim kaldı. Yine onları örüp sırayı tamamlıyorum. Çıkışta örüyorum, girişte örmüyorum. İlk ilmeğimi. Evet, çevirdim. İpi kendime doğru aldım. İlk ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Ve sıradaki ilmeği haroşa örerek ilerliyorum. Evet. Bu şekilde haroşa öreceğiz arkadaşlar. Toplamda 14 sıra, yani 14 diş haroşa olana kadar öreceğiz. Şöyle hızlıca öreyim. Bu sırayı bitireyim. Evet, şöyle az kaldı. Evet, gördüğünüz gibi son ilmeği çıkışta örüyorum. Çevirdim. Sıranın başında ilk ilmeğimi bu şekilde örmeden sağ şişimi alıyorum ve yine haroşa örgüme devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 2 sıra haroşa görüntüsü oldu. 14 sıra haroşa olsun arkadaşlar. 14 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 14 sıra haroşa olana kadar ördüm. Beraber sayalım haroşa sıralarını, bakın. 3, 6, 9, 12, 13, 14 sıra oldu. Şimdi ilmeklerimizi ikiye böleceğiz arkadaşlar. Yarısı 18 ilmek. 18 ilmeğimizi 14 sıra olana kadar öreceğiz. Evet, ilk ilmeğimi örmeden aldım. Ve yine haroşa örerek ilerliyorum. 18 tane ilmeğimizi örelim. Evet, saymadım ama birazdan sayacağım. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18 tane ilmeğimi ördüm. Burada çeviriyorum. 18 ilmeğimi çevirdim.
daha iyi anlatım olsun diye bir şiş daha alıyorum. Evet, diğer 18 ilmeğim bu şişimde kaldı. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım ve yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, bu da masaya çarpıyor. Sırayı tamamlayalım. Evet, tamamladım, çevirdim. Yine bu 18 ilmeğimi örüyorum. Şöyle tutayım. Evet, 18 ilmeğimi ördüm, çeviriyorum. Sizin farklı şiş almanıza gerek yok arkadaşlar. Ben daha iyi anlatım olsun diye. Evet, bu 18 ilmeğimi yine örmüyorum. Çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine haroşa örerek ilerliyorum. Şöyle tutayım. Bu ilmeklerimi 14 sıra, bakın şöyle arka yüzdeyiz. Ön yüzde şöyle sayarsak bakın ikinci sıra oluşuyor. 14 sıra haroşa olana kadar örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, 14 sıra haroşa olana kadar ördüm. Şöyle bakın, şuradan göstereyim. Şöyle son olarak şöyle şu haroşaya gitmişim. Bakın buradan şu hizadan bakarsanız bunu gitmişim. Ondan sonraki sıraları sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Baştan itibaren sayarsam da 28 sıra haroşam var. Evet, şimdi şöyle yine haroşa örerek ilerliyorum. Evet, 18 ilmeğimi ördüm. Şişimi bırakıyorum artık. Şimdi diğer ilmeklerime devam ediyorum. Burun kısmı olacak burası. Evet, sıradaki ilmeğimi haroşa örerek ilerliyorum. Diğer ilmeklerimi de dahil ediyorum. Yine 14 sıra haroşa olana kadar öreceğim. Evet, sırayı tamamladım, çevirdim. Arka yüzden de haroşa olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Şöyle şu ortaya geçeyim. Evet, gördüğünüz gibi direkt geçiyorum. 14 sıraya tamamlayıp döneceğim. Evet, birleştirdikten sonra 14 sıra haroşa olana kadar ördüm. Nasıl sayarsınız? Şöyle bakın, şuradan şuradan itibaren de sayabilirsiniz. Bakın burası ayrı ördüğüm yerler. Ondan sonraki haroşa sıralarını sayabilirsiniz ya da bu sol taraftan itibaren sayarsınız arkadaşlar. 28 sıra haroşaysa tamamdır. Çünkü 14 bir ördük. 14'te birleştirdikten sonra ördük. Evet, kesim yapacağız.
İlk ilmeğimin yönünü çevirdim. Onu sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Sol şişime aktarıyorum. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi keselim. Evet, ilmeklerimi kestim. İpimi de uzun bıraktım ki dikeyim. Şöyle ipimi iğneme geçirdim. Şimdi bu şekilde tutuyorum. Şöyle ikiye katlayıp dikeceğiz. İlk önce bak, modelimin şöyle düz kısımdayım. Buradan başlamıştık. Böyle ilk önce tersinden yarıya kadar dikeceğim. Yarıya kadar dediğim şöyle şu kısmın yarısına kadar, yani şuraya kadar tersinden dikeceğim. Çünkü ikiye katlayacağız. Şöyle karşıya geçiyorum. Şöyle karşılıklı batarak dikiyorum. Şöyle bakıyorum, görüntüsü güzel olsun. Evet, yarıya kadar diktim. Şimdi modelimin düzünü çeviriyorum. Düzünü çevirdim. İpimi yukarıya aldım. Burada da şöyle yine haroşa tellerini alarak dikeceğim. Evet, şöyle topuk kısmına kadar gelelim. Şurada topuğu yuvarlak olsun diye farklı büzdürme yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Evet, alt kısma kadar diktim. Şimdi burada şöyle büzdürme yapacağım. İlk önce şöyle sağ taraftan bir haroşa tellerini alıyorum. 2 3 tel buradan aldım. Sonra bu taraftan da bakın sola doğru 1 2 3 tel sayıyorum. Üçüncü tel, ikinci tel ve birinci telden, yani haroşalardan tel aldım. Şöyle büzdürüyorum arkadaşlar. Evet, şöyle iyice sıkılansın. Topuk kısmı yuvarlak olsun. Şöyle gördüğünüz gibi yuvarlak oldu. Sonra şöyle ileriye gidiyorum. Evet, karşılıklı dikmeye devam edeceğim. Karşı haroşa telinden alıyorum. Buradan sıradaki haroşa telinden alıyorum. Evet, böyle devam edelim. Şöyle büzgümüzü yaptık. Burada da son 3 tane, 3 sağda 3 solda kalacak şekilde devam edelim. Buradan da büzdürelim arkadaşlar. O şekilde dikelim. Burun kısmı da yuvarlak olsun. Tamamlayıp döneceğim. Evet, dikimini tamamladım. Şimdi bu kısmı dikeceğiz. Burun kısmını oluşturacağız. Şöyle ipimi aldım.
Burayı da büzdürerek dikeceğim. Şöyle içeriden düğümü saklamak adına şöyle giriyorum. Evet, şöyle haroşa telini bir tanesine batıyorum. Bir tane atlayıp ikinciye batıyorum. Bir tane atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. Bir atlıyorum, ikinciye, bu şekilde olarak ilerliyorum. Evet, şurayı sonra dikelim. Şöyle çektiriyorum. İğnemi içeri alacağım burayı. İçinden yapalım arkadaşlar. Şöyle içeri alıyorum. Buradan da bakacağım görüntüsüne. Şöyle çektirelim arkadaşlar. İçeriden. Şöyle. İyice kapatalım. Dışarıdan bir bakayım görüntüye. Evet, gayet güzel oldu. Şu kısma da şöyle gireceğim, yukarı kısma. Evet, düğüm atıyorum, yeterli. İpimi biraz ilerletiyorum. Fazlasını kesiyorum. Evet, bu şekilde oldu. Buraya kız çocukları için çiçek, erkek çocukları, bebekler için de fiyonk yapabilirsiniz. Ben fiyonk yapacağım. Beyaz ipimi alayım. Evet, fiyonk için beyaz ipimi aldım. Şişime 12 tane ilmek atıyorum. Şöyle sayayım. 3, 6, 9, 12 ilmek olmuş. Haroşa öreceğim. Şöyle çevirdim. 5 sıra haroşa olacak şekilde örelim. Sonrasını göstereceğim. Evet, şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra haroşa olacak şekilde ördüm. Şimdi kesim yapıyorum. 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. İlmeğimi sol şişime aktardım. İkisini bir ördüm. Bu şekilde ilmeklerimizi keselim. Evet, kesimini yaptım. Şöyle ipimde sakladığım beyaz ipimi şimdi sarı ipime, iğneme geçirdim. Şöyle alt kısımdan tam ortadan, bakın tam ortayı buluyorum. Alttan şöyle ikinciden başlayayım. Bu sefer düğüm görünmesin. Şöyle. Evet, böyle çektirip saralım arkadaşlar. Kaç defa sardığınızı sayın isterseniz, çünkü bir tane daha yapacaksınız. Ya da göz kararı, siz bilirsiniz. Şöyle iyi. Şimdi arkadan düğüm atacağım. Şöyle bir bakayım. Pardon. Evet, yeterli. Düğüm atayım. Evet, aksilik illa olacak.
Tamamdır. Şöyle. Evet. Patiğimin üzerine şöyle dikeceğim arkadaşlar. Böyle dikelim. Ben de dikip döneceğim. Evet, fiyonkun dikimini de tamamladım. Çok tatlı, çok şirin oldu. Dediğim gibi kız çocuklar için de papatya ya da farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Böyle alt kısmı da böyle. Evet, 3-6 aya kadar 0-3 ay 6 aya kadar olur diye düşünüyorum. Böyle çok tatlı, çok şirin, en kolay patik modeli diyebilirim arkadaşlar. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik tamamen ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.